Ergin Bey, konu değerine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu haftaki konumuz müşteri ama bu hafta şöyle bir sürprizimiz var. Hep konuşuyoruz Z kuşağı, Z kuşağı. Bu hafta soruları Z kuşağından bir arkadaşımız hazırladı. Şimdi sizi baş başa bırakıyorum. Memnuniyetle. Merhaba Ergin Bey. Öncelikle ben Sena. Bugün Z kuşağı adına soruları ben hazırladım. Çok güzel. O zaman ilk sorumuz olarak size göre müşteri nedirle başlayalım. Müşteri bana göre direkt partnerdir. İşbirliği yaptığınız müşteriyle uzun yıllar çalışırsınız ve onlar adına mal üretirsiniz ve bunları uygun fiyata, müşteri istediği fiyatlara satarsınız. Ama başından dediğim gibi bir işbirliği kurmak için müşteri kelimesinden ziyade o müşteriye ben partner demeyi her zaman tercih ediyorum. Zaten bana gelip müşteri bulduk falan dediklerinde diyorum ki benim müşteriye ihtiyacım yok. Benim iyi bir partnere ihtiyacım var. Blok Moda'da da bizim ortalamalarımız 15-20 yıl arasındadır ortalama müşteri çalışma dönemi. O yüzden biz öyle bakıyoruz. Peki müşteriyi nasıl buluyorsunuz? Müşteri daha önceki ilişkiler aracılığıyla da bulabiliyoruz. Ya da bizim müşterimizdeki bir satın almacı ya da bir tasarımcı başka şirkete gittiğinde zaten iyi bir servis verdiyseniz o firmadan da size geri dönüyor. Şu anda da değişik mecralardan da bağlantılar kurup görüşüyoruz ama daha çok bizim kompakt bir müşteri grubumuz olduğu için hep ilişkilerle ortaya çıkan bir müşteri grubumuz var. İyi müşteri ya da kötü müşteri nedir? İyi müşteri partnerdir, kötü müşteri üretim yaptırmak isteyen müşteridir. Şimdi tek taraflı düşünen müşteriler var. Ülkemizde de üretim yaptıran, 5 kuruş için imalatçı değiştiren, 2 günlük gecikme için hemen ceza yansıtmaya çalıştıran. Ben diyorum yani bir partnerlik ilişkisinde bir ceza müşteriyi mağdur edecek bir durum varsa o cezaya her zaman varız. Ama sırf bizi cezalandırmak için indirimlerde bulunan müşteriler bizim için iyi müşteri değildir. Çünkü üretimde aksaklıklar olabilir, gecikmeler olabilir. Her şey aslında şeffaflıkla yürümeli. İki taraf için de üretici de şeffaf olur, müşteri de şeffaf olursa iyi bir işbirliği oluşur. İyi müşteri örneği çok var bizim fabrikada. Bizim en büyük şansımız o. İyi müşterilerimiz örnek vermek gerekirse biz yurt dışına gittiğimizde evlerinde ağırlarlar. Artık aileden görürler. Örneğin pandemi döneminde benim 5-6 tane çok iyi müşterim arayıp nasıl yardımcı olabiliriz, destek verebilir miyiz gibi sorular sordu. Özel günlerde ararlar. Bizim öyle ilişkilerimiz var. Onlar bize göre iyi müşteri. Zaten kötü müşteri burada en fazla 1 sezon, 2 sezon üretim yapar. 3. sezon başka üretici bulur. Peki en sık yaşadığınız müşteri problemi nedir? Tabii gecikme ve kalite problemleri olabiliyor. Burada hep şu misyonda olmaya çalıştık. Bir kalite problemimiz var ve uzaktaki müşteriyi olmalı olacaksınız. Bazılarında arada aracı olmadığı için, kalite kontrol olmadığı için çok şeffaf davranmanız lazım. Arada kaldığım zamanlar oluyor. Fabrikamda bir hatalı ürün var. Karşıma müşterim var. Ama ben hep şunu dedim ekibe. Şeffaf ve açık olun. Hatalarınızı açık bir şekilde söyleyin. Müşteri ona göre yorumlar. Zaten iyi niyetliyse bunu tolere eder ya da belli bir indirimle makul bir şekilde alır. Bu yaşanan sık bir sıkıntıdır. Çünkü arada kalırsınız. Bir tarafta fabrikanız, bir tarafta müşteriniz. Bir de maalesef tabii ki zaman planlaması bizim tekstil sektörünün kanayan yarası. Bu time management dediğimiz zaman planlamasının doğru yapılamadığı zaman sıkıntılar oluyor. Pandemi öncesi biz bunu çok güzel oturtmuştuk. Pandemiyle beraber biraz boyanelerin kapalı olması, kumaşların kısa çalışmaya geçmesi aksaklıklar oluyor. Bu şu sıralar yaşadığımız en büyük sıkıntı gecikmeler. Peki sizce bu gecikmelerin yani konu zamanlamalarının nasıl çözülebileceğine dair kendinizin de uyguladığı bir fikir var mı? Olmaz mı? 10 senedir üzerinde çalışıyorum. Dediğim gibi pandemi öncesine kadar çok ciddi sistemler oturtmuştuk. Kendimize uyarı sistemleri kurduk. Onay takip adı altında. Şöyle yani sizin ne zaman bir beden seti dediğimiz numuneyi yapmanız gerektiği, ne zaman üretim numunesi yapmanız, ne zaman üretim kumaşının geldiğini o time management'ta aslında yazıyor. O gün gelmeden bir gün önce de her departmana bu uyarı düşüyor. Onlar tetikte oluyor. Ama tabii ki elimizde olmayan bazı sebeplerden yine de gecikmeler oluyor. Ama kendi kontrolümüz olduğu sürece biz buna hakimiz aslında fabrika olarak. Müşterileriyle bir anlaşma yaptınız. Kuralları da belirlediniz. Daha sonra size göre o anlaşmalar esnetilebilir mi? Bence anlaşmalar sadece kağıt üzerinde bir siyah beyaz yazıdır. İş zaten o diyalogla olur. Her zaman da esner. Yani kağıt üzerinde yazar mesela 5 güne kadar gecikme tolere edilir. 6. günde %10 indirim cezası verilir. Bu tatlı dille bu yılan deliğinden çıkartılır ve çok güzel de ikna edebilirsiniz. Eğer hep dediğim gibi şeffaf ve dürüst davranırsanız zaten o müşteri sözleşmeden çok sizin dediklerinize bakar. O yüzden gayet de esnetildiği oluyor. Peki bu klasik bir anlayış vardır. Müşteri her zaman haklıdır. Size göre bu nasıl? Damarıma bastınız. Çünkü ben hep herkese demişimdir. Müşteri hiçbir zaman haklı değildir. Sadece haklı olduğu zaman haklıdır. Müşteri her zaman kraldır. Bu da böyle bir şey yok. Hep dediğim şey partnerseniz müşteri, üretici yoktur. İkiniz bir eşit şekilde partnersinizdir. Türkiye'de gerçekten klişeleşmiş bir laftır. Müşteri her zaman haklıdır. Sadece haklı olduğu zaman haklıdır. Diğer tarafta ben haklıysam da hakkımı savunabilmeliyim
belirleyeyim. Bazı müşteri grupları var, isim vermeyeceğim. Onlar da müşteri her zaman haklıdır. O yüzden de biz onlarla çalışmıyoruz. Ben her zaman demokratik ve apolitik gidilmesi ticarette yanayım. Böyle bir ayrım olmaz. Yani müşteri olduğu için müşteri haklıdır değil. Konu tartışılır, irdelenir ve o teraziye bakıldığında kim haklıdır, kim haksız zaten çok objektif bir şekilde ortaya çıkar. Benim de esasında bu fabrikada ana vazifelerimden biri o. Benim 2 ortağım daha var. Bir ortağım zaten üretimin başında. Ben müşteri tarafında olduğum için ben aradaki köprüyü kuruyorum. Gayet de müşterinin haksız olduğu zamanlar müşteriye bunu söylemişimdir ya da tersini de söylemişimdir. Biz burada haksızız diye. O dengeler çok önemli. Rekabetin fazla olduğu sektörde müşteriler ile sizce nasıl iletişim kurulmalıdır? Yakın temas olması lazım ve dürüst olmak lazım. Arkadan hiçbir şekilde oyun dönmemesi lazım. Bakınız ki biz çok ciddi bir koleksiyon oluşturan bir firmayız. Benim bir koleksiyon modelimi başka bir yere gönderdiğini duyduğum anda ben kıyamet koparırım. Aynı şekilde ben de müşteriden aldığım doneleri başka birilerine göstermem. Bu karşılıklı bir güvene dayalan bir sistemdir. Bunlar biraz müşterilerin de bizlerin de kırmızı çizgileri. Herkesin buna biraz dikkat etmesi lazım. En önemlisi bu ve dediğim gibi şeffaflık, dürüstlük en önemli işbirliğindeki kurallardan biridir. Müşteri ilişkileri yönetimini siz nasıl sağlıyorsunuz? Bizde anayasa maddelerimizden biri müşteri temsilcisi bizim müşterimizdir. Ben hep o müşteri temsilcisine söylerim. Ne kadar kendi firmanın hakkını da koruyacaksan müşterinin haklarını da bize karşı koru. Bizimle mücadele et, bizimle tartış. Tabii burada da denge önemli ama biz buradaki müşteri temsilcilerine müşteri gözüyle bakarız. Ve hep şunu derim, ben de müşteri temsilciliği yaptım. Müşteri bana güvenmek ister. Yani sadece o fabrikanın hakkını değil, benim de haklarımı burada koruyacak düşüncesiyle bakar. O yüzden de bunu sağlayan müşteri temsilcisi çok başarılı olabiliyor. Bazen tabii bu dengeler çok müşteriye doğru kayıyor. Biz de o zaman diyoruz ki unutma, bu fabrikada çalışıyorsun. Hani dengeleri koru. Ama biz gerçekten ortağımla beraber hep demişizdir. Müşteri temsilcisi bizim müşterimizdir. Bir şey mantıklı bir şekilde hayır diyorsa ve geçerliliği varsa biz o hayırı kabul edebiliyoruz tabii ki. Benim bir iki sorum olacak Ergin Bey. Tabii ki. Türkiye tekstil ihracatında dünya genelinde ilk onun içerisinde. 5. Özür dilerim, 5.'ymiş. Ama genel itibariyle hep Avrupa'ya çalışıyor. Türkiye'deki müşteri yelpazesi nasıl genişletilebilir veya neden genişletilmiyor? Üzerinde çalışıyoruz. Bu konu çok önemli. Amerika'daki geçmiş yıllarda yaşanan yanlış ticaretler diyebilirim. Karşılıklı bir mesafe oluşmuş. Amerika hep diyorum 560 milyon dolarlık ihracat yapan bir ülkeyiz Amerika'ya. Ama potansiyel 7-8 milyar dolar. Zaten öyle bir gücümüz var Amerika gibi. Amerika yıllarca biraz Çin'i bu konuda, işte Vietnam'ı, Kamboçya'yı kullanmış ve orada bayağı üsler oluşturmuş. O yüzden hiç Türkiye'ye gerek duymamış. Şu anki yakınlaşmayla aslında elde edilmek istenen başarı da bu. Yani bana göre Amerika önemli bir pazar. Kanada çok bakir bir pazar. Bayağı büyük bir yüz ölçümü olan, nüfusu da azımsanmayacak kadar büyük bir ülke. Keza İskandinav ülkeleri genelde direkt bizlerden değil, bizim Almanya'ya yolladığımız malları Almanlardan satın alır. Bu da yanlış bir strateji. Biz oralara direkt ulaşmamız lazım. Şu anda bizim Danimarkalı müşterimiz var. Bunları büyüteceğiz. Avustralya olsun, Yeni Zelanda olsun. Onlar tabii çok uzak olduğu için o iletişim kurulamıyor. Ama bence oralar çok önemli pazarlar. Keza ben hep şunu söylerim. Eskimo'ya buzdolabı satmak kadar Çinli'ye de üretim yapacak zenginlikte olmalıyız. Esasında biz Çinli markalar üretim yapacağımız zaman başarılıyız diyebilirim. Çünkü onların da yüksek kalitede mala ihtiyacı var. Kendilerinin çok yapamadığı ürünleri biz yaparsak bu da bir başarı olur. Yani hedef aslında Çin olmalı. Peki Ergin Bey, Avrupalı müşterilerin Türk üreticilerine bakış algısı nasıl? Aslında olumlu. Bir kere yakın görüyorlar bizi. Hani mesafenin yakın olmasıyla beraber mental olarak da çok yakınız. Onlarla beraber düşünebiliyoruz. Onların istediklerini daha iyi anlayabiliyoruz. Ve ben çok olumsuz düşündüklerini düşünmüyorum. Pozitif bakıyorlar. Bazen politik sebepler biraz mesafe koyduruyor. Biz hep diyoruz bizim ticarette politika yoktur. Apolitik yapımızla biz herkese hitap etmeye çalışıyoruz ama bazen politikanın da etkilediği zamanlar oldu tabii ki. Bir de Ergin Bey, müşteri nihayetinde veli nimet. Bu güven nasıl oluşuyor? Yani ödeme yöntemleri nasıl oluyor? Vadeler nasıl oluyor? Bu güveni nasıl oluşturuyorsunuz? Çok zor bir konu tabii ki. Müşteri veli nimet olduğu gibi biz de müşteri için bir veli nimetsiz. Çünkü biz onun istediği kalitede doğru ürünü doğru fiyata veriyorsak o da onunla para kazanıyor. Bu karşılıklı bir ticaret oluyor. Ödeme yöntemleri çok karışık. Ödeme yöntemleri çeşitli yöntemler var. İşte serbest yollanan ürünler var. Akreditif dediğimiz dokümantasyonla birbirinize güven bağlayıp bankaların araya girip güvence verdiği sistem var.
var. Bir de banka draftlı, banka üzerinden evrakların yollandığı ve bankaların yine kefil olup hani ödeme yapmama durumunda bankanın araya girdiği durumlar oluyor. Maalesef son yıllarda özellikle ülkemizdeki diğer üreticilerin biraz da imkan verdiği şekilde çok serbest olmaya başladı. Bu serbestlik tehlikeli tabii. Müşteri bir sıkıntı yaşadığında, ödemediğinde hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bunlar yaşanıyor. Nakliye şekilleri de var bunun gibi. Aslında müşterinin sistemine ayak uydurmaya çalışmak en doğrusu. Çünkü düşünün ki o müşteri 12 tane üreticiyle çalışıyor. Siz gelip 13. üretici olarak sistemi değiştiremezsiniz. Sisteme entegre olmanız lazım. Ama biz tabii bu konuda hep fikirlerimizi beyan ediyoruz müşterilerimize. Bir daha yine bizi izleyen Z kuşağı için ya da müşteri temsilcisi, satış danışmanı olmak isteyen arkadaşlar için iyi bir müşteri temsilcisi, iyi bir satış danışmanı nasıl olmalıdır? Konuda Behzat Bey'in videosunu öncelikle izlesinler. O her şeyi gayet güzel anlattı. Pratik zeka bizim işte çok önemli. Yani ani kararlar verirken o pratik zekanızı kullanmak çok önemli. Disiplin önemli. Az önce konuştuğumuz gibi time management'a dikkatli olmak çok önemli. Serin, sakin kalmak bazen çok önemli. Çünkü bazen öyle bir gerginlik oluyor ki o anda sakin kalan kazanıyor. Ama sanki hepsinin en önemlisi bizim işte pratik zeka ve tabii İngilizce, en az İngilizcenin olması. Ben artık bir Z kuşağı görmek istemiyorum ki İngilizcesi olmasın. İngilizce artı bir dil olması lazım. Çünkü biz uluslararası ticaret yapıyorsak onların dili olmasa bile bu ortak dilde konuşabiliyor olmamız lazım. Artık yeni kuşak İngilizce konuşmak zorunda. Dünya globalleşiyor ve artık elimizde bir cep telefonuyla çeşitli uygulamalarda dünya ile görüşebiliyoruz. Demek ki İngilizce olmazsa olmasımız olmalı. Bizim şirkette de öyle. Yabancı dil çok önemli. Çünkü müşteri o zaman kendinizi daha yakın hissettirebiliyorsunuz. İşte bizde Almanca konuşan müşteri temsilcileri var. Fransızca konuşan var ki o ülkenin kendi diliyle konuşmak daha da büyük avantaj oluyor. Ergin Bey, konuyla alakalı söylemek istediğiniz son bir söz var mıdır? Evet, teşekkür ederim. Güzel bir sürpriz oldu. Z kuşağına ben çok güveniyorum. Bakmayın, kuşaklarda biraz eleştirdim. Aslında onları hareketlendirmek istiyorum. Z kuşağıyla daha çok işbirliği yapacağız. Projeler yapıyoruz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.